Hepiniz hoş geldiniz. Ben Alper. Bugün bu videoda sizlerle yakın zamanda devreye aldığımız bulut bilişim kavram ve uygulamalarını senaryolarla gerçek makineler üzerinde birincil kişi olarak deneyimleyerek öğrenebileceğiniz eğitimlerin bulunduğu bir platform olan bulutbilişimciler.com üzerinde sizler de senaryo yazabilirsiniz ve bu senaryoları başkalarıyla paylaşarak onların da öğrenmesine fayda sağlayabilir ve sizler de öğrenebilirsiniz. Bu videoda sizlerle nasıl senaryo yazıyoruz, sitemizdeki senaryoları nasıl oluşturuyoruz, peki siz nasıl oluşturup bizimle paylaşabilirsiniz? Bu konular hakkında yoğunlaşacağız ve sizlerle senaryo yazımı hakkında bilgi paylaşacağız. Dilerseniz sitemize geçelim ve başlayalım. Şimdi sitemizi bulutbilişimciler.com sitemize giriş yaptığınızda hesabınızda onayladıktan sonra sizlere eğitimlerimizi kataloglara bölünmüş halde ana sayfada görebilirsiniz. Örneğin siz Docker öğrenmek istiyorsanız veya Ansible öğrenmek istiyorsanız bu kataloglardan ilgili yerleri seçerek Ansible senaryosuna gidebiliyor ve Ansible senaryosunda adımları tamamlayarak eğitimlerinizi tamamlayıp bitirebiliyorsunuz. Dilerseniz bu yapıda nasıl olduğuna bakalım ve sonrasında siz nasıl yazabilirsiniz? Sizler için bir dokümantasyon oluşturduk. Ona değineceğiz. Şimdi Ansible üzerine girdiğinizde Ansible senaryolarında 3 adet senaryomuz mevcut. Bunlardan birincisine girip bakalım. Burada nasıl bir işlem oluyor? Ansible ile Inventory'ye giriş dersimiz var. Burada senaryoyu başlat diyerek senaryomuza giriş yapıyoruz. Ve bize adım adım senaryomuzun yüklenmesini bekliyoruz. Adım adım ne yapmamızın gerekli olduğu talimatları içeren sol tarafta bir bilgilendirici metin, önce giriş metni ve sonrasında başlata bastıktan sonra da tanıtımla birlikte başlayan bir eğitim yazısı var ve sağ tarafta da gerçekten komutları çalıştırabileceğimiz komutlardan gerçek bir makineye de çalıştırmamızı sağlayan bir arayüz var. Bu şekilde bir eğitim platformu olarak sitemizde faydalanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi adımlar ile size neler yapmanız gerektiği söyleniyor ve kodların da direkt olarak tıklandığında sağ tarafa otomatik olarak geçmesiyle sizler de direkt birincil kişi olarak öğrenip deneyimleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir eğitim yapımız mevcut. Şimdi aslında burada ne yapıyoruz ve sizler de nasıl bu ekosisteme kendi eğitimlerinizi yazarak bizimle paylaşıp bu alanda gösterebileceğinizi, vitrinde gösterebileceğinizi göstermek istiyorum. Burada aslında gördüğümüz Ansible kurulum senaryosunu biz aslında arka planda public olarak şu anda siz de bu linke giderek erişebilirsiniz. gitlab.bulutbilişimciler.com /bb-public senaryos linkine gittiğinizde siz de bu yapıyı göreceksiniz ve biz senaryolarımızı buradan çağırıyoruz. Burada Ansible senaryomuzu örneğin 3 adet senaryomuz vardı az önce. Buraya geldik ve Ansible Basics, Ansible Modules ve Ansible Playbook görüyoruz. Biz şu anda Basics senaryosundayız. Burada Ansible'ın içerisinde Ansible Basics 1 senaryosundayız ve burada adımlarımız mevcut. Aslında biz dediğimiz gibi burada sizlere bilgi içeriğini paylaşmak için öncelikle bir giriş sayfamız Ansible intro.md ve de adımlarımızın bulunduğu step 1, step 2, step 3 adında bölüyoruz dosyalarımıza ve kullanıcılar site içerisinde eğitim almak istediğinde bunları gösteriyoruz. Şu anda biz ikinci adımdaydık web sitemizde ve bakıyoruz Ansible kurulumu diyor. Ansible kurulumu apk@ansible, apk@python 3. Buraya geliyorum ve burada gördüğünüz metni aslında biz arka planda herkesin erişebileceği bir, şu anda da zaten görebiliyorsunuz, bir Git reposunda tutuyoruz. Genel olarak yapımız adımların bulunduğu ve adımların kişiler tarafından gerçekleştirilerek bitirildiği bir senaryo yapımız var. Sizler de kendi eğitimlerinizi hazırlayıp hem sizlere öğrenip hem de başkalarına fayda sağlayabilirsiniz. Bunun için de bu şekilde en son tamamlandığında da sonlandır deyip bitiriyoruz. Bu 3 tane ve 2 tane de başlangıç ve bitiş de eklediğimizde 5 tane dosyanın bütün bilgilerini içeren bir index.json dosyası içerisinde senaryo bir JSON ağaç yapısında tutuyoruz verimizi. Burada kaç adımlı step 1 steplere bölüyoruz. Step 1, step 2, step 3 bir JSON array'i ve başlangıç dosyamız intro.md, bitiş dosyamız finish.md şeklinde bütün bilgileri içeren bir yapımız var. Bu şekilde biz size ön yüzde böyle bir kullanım sağlıyoruz. Sizler peki nasıl yazabilirsiniz yeni bir senaryo? Bunun için arkadaşlar
sizlere bir dokümantasyon daha hazırladık. Bu link üzerinden direkt kendiniz Ansible senaryosunu kopyalayıp kendiniz yeni bir senaryo yazabilirsiniz. Ya da buradaki GitHub'daki linkini şu anda video açıklamasında bulabileceğiniz GitHub repozitorisi üzerinde burada gösterildiği gibi öncelikle bir dosya oluşturarak mesela Nginx konusunu seçelim. Nginx üzerinde bir senaryo yazmak istiyorsunuz. Nginx'i bir klasör oluşturup sonra ana kursun içerisinde Nginx giriş, Nginx kurulum, Nginx çalıştırma şeklinde 3 tane dosyamız olsun. Senaryo düşünüyorsunuz. Onun için 3 tane ayrı dosya oluşturmanızı rica ediyoruz. Nginx giriş, Nginx kurulum, Nginx çalıştırma adında. Ve bu 3 dosyanın içerisine de her bir dosyanın içerisine konu 1'in, konu 2'nin, konu 3'ün içerisine başlangıç, bitiş ve adımların bulunduğu MD dosyalarını yazmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Bunları da yazdığınız zaman da burada Ansible senaryo örneğinde olduğu gibi başlangıç da kullanıcıyı bilgilendireceğiniz yapılar, adımlar ve içerisinde kullanıcılara neler çalıştırması gerektiğini söylediğiniz komutlar ve en sonunda da bitirdiğine dair finish dosyasını yazıp bütün bu dosyaları da bir tane index.json içerisinde buradaki örnek yapımız sabit. Direkt bunu kopyalayıp kendi dosyalarınızı yazabilirsiniz. Bunları step 1, step 2, step 3'ü yazıp sonrasında da bunları GitHub üzerinde buradaki bulunan örnek projemizi forklayıp isterseniz kendi alanınızda yapıp bize bulutbilişimciler.com üzerindeki geri bildirim formundan ya da Bulut Bilişimciler LinkedIn adresinden direkt DM'den de yazabilirsiniz. Ve bu şekilde biz de sizlerin senaryolarını herkesin yazabileceği bir platform olan bulutbilişimciler.com'da eğitimlerinizi paylaşabiliriz arkadaşlar. Bunlar bizi çok mutlu eder ve bu yönde eğitimlerde bir talebiniz olursa çok mutlu oluruz. Son olarak da nasıl yazmamız gerekiyor MD dosyasını ondan bahsedelim. Gördüğünüz gibi bu yapı aslında MD'nin renderlanıp gösterildiği bir senaryo yapımız var. O yüzden eğer Dillinger diye okunuyor yanılmıyorsam bu siteye girerek bunun da linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Burada kendi senaryolarınızı sol tarafta MD formatında, Markdown Renderer formatında yazarak en sonunda çıktıları sağ tarafta kontrol edebilirsiniz ve bu yazıları kopyalayıp örnekte olduğu gibi, örnek repositörde olduğu gibi adımların içerisine yapıştırarak video içerikleri koyarak, gifler koyarak sizler de kodlarınızı çalıştırabilir ve başkalarının öğrenmesine fayda sağlayabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Bütün bu linkleri video açıklamasında bulabilirsiniz. Sizler de eğitim içerikleri üreterek başkalarına bu platforma fayda sağlayarak hem siz öğrenebilir hem de başkalarına yardımcı olabilirsiniz. Bu şekilde geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.